Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çayınızın ya da kahvenizin yanında keyifle tüketebileceğiniz bir kurabiye tarifi hazırladım. Buyurun başlayalım. 100 gram oda ısısında iyice yumuşamış olan, krema kıvamına gelmiş olan tereyağım var. Bazen böyle pakette olunca margarin zannediyorsunuz. Margarin kullanmamaya çalışıyorum ama bu tarifi margarinle de yapabilirsiniz. Evet, bir çay bardağı 125 mililitrelik çay bardağıyla pudra şekeri ekliyorum. Üzerine şöyle yarım paket kadar vanilin ekleyeceğim. Şekerli vanilin eklemeyebilirsiniz tabii. Bir çimdik de tuz, yani çay kaşığının ucuyla da tuz ekledikten sonra hepsini güzelce karıştırıyorum. Bir adet portakalın kabuğunu rendeleyeceğiz. Orijinal tarifte mandalin rendeleniyor. Varsa mandalina ya da portakal rendeleyebilirsiniz. Artık unumuzu ekleyebiliriz. 2 su bardağı un kullanıyoruz bu tarifte. Artırmanıza gerek yok. Ne kadar az kullanırsak o kadar kurabiyemiz dağılan yapıda bir kurabiye olur. Evet, bakın ara ara böyle bölüm bölüm ekliyorum unu. En sonunda elimle toparlıyorum ve tezgahıma alıyorum. Önce elimle yuvarladıktan sonra ardından silindir yapıyorum ve 4 eşit parçaya bölüyorum. Parçaları bezelere dönüştürüyoruz. Güzel yuvarlaklar olsun çünkü bunları şekillendireceğiz. Ardından içindeki yağ donsun ve rahat şekil verebilelim diye üzerini kapatıp buzdolabına kaldırıyoruz. Buzdolabında bir 40 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Ancak dondurucu bölümüne de koyup hızlı bir şekilde 15 dakikada da yağın donmasını sağlayabilirsiniz. Evet, bir adet yumurta sarısının üzerine birkaç yemek kaşığı süt ekledikten sonra pürüzsüz olacak şekilde karıştırıyorum. Diğer kaseme de 3-4 yemek kaşığı olacak şekilde toz şeker alıyorum. Evet, bezelerim artık dondu. Bunları kolaylıkla şekillendirebiliriz. Evet, önce ortadan ikiye ayırıyoruz. Ardından bunun için böyle bir meyve bıçağı kullanmanızı tavsiye ederim. Ardından her bir parçayı da dörde böleceğiz. Dilim şeklinde olması için muhakkak bezeler aynı yöne baksın. Daha sonra her bir dilimi önce yumurta sarısına ardından toz şekere bulayarak arka kısımlarını yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize alıyoruz. Gördüğünüz gibi şekil vermesi çok çok kolay. Tadı da çok lezzetli. Videolarımda çok fazla böyle abartılı başlıklar kullanmayı sevmiyorum. Ama yapıldığı gün inanın hepsi bitti. 180 derecede önceden ısıttığımız sıcak fırında 12-13 dakika ya da kenarları böyle hafif kahverengi olacak şekilde pişene kadar fırında tutuyoruz. Fırından çıkınca hemen tabii ki böyle servis etmiyoruz. Soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonra servis edip afiyetle tüketiyoruz. Az malzemeli ve belki şu an bile kalkıp yapabileceğiniz bir tarif. Bu kolay tarifi eğer denerseniz pişman olmazsınız. Evet, bugün de bir tarifin sonuna geldik. Eğer tarifi denerseniz lütfen yorum yazmayı ve tarifi tabii ki beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmayın. Bildirimlerle ilgili ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Bu yüzden videolarımın altına eğer yorum yazarsanız bildirimler daha kolay size ulaşacaktır. Beni izlediğiniz ve takip ettiğiniz için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar yeni tariflerde görüşmek üzere inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.